Merhabalar, bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu motifli çantamızı çalışacağız. Gerçekten yaza çok uygun bir çanta oldu. Rengarenk. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi ve yaptığınız çantaları bana Instagram üzerinden göndermeyi unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Çantamın ölçülerinden bahsetmek istiyorum sizlere. Uzunluğu 35 santim oldu ve eni de yine 35 santim olmuş oldu. Çantamın ölçüleri bu şekilde. Malzemelerimden video içerisinde bahsediyorum. 3 milim tığ kullanıyorum. Hadi o zaman çantamızın yapımına geçelim. Çantam için Lamia'dan bu şekilde mini koton iplerinin seti vardı. Onu aldım. Açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Ne kadar gittiğini bilmediğim için videonun sonunda ne kadar ipimin kaldığını ya da bitip bitmediğini sizlerle paylaşacağım. Kenarları için de yine Lamia'nın koton ipinden aldım. Bu şekilde beyazına yine linkini açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Malzemelerim bu şekilde. Çantam için 3 milim tığ kullanıyorum. Öncelikle bu şekilde 27 tane motife ihtiyacım var. Ben bir tanesini birlikte yapacağım. Siz istediğiniz renklerde, istediğiniz boyutta çantanızı büyük ya da küçük yapmak isterseniz motiflerinizi büyüterek çantanızı da büyütebilirsiniz ya da motiflerinizi küçülterek çantanızı da küçültebilirsiniz. Motifimizin yapımına geçelim. Öncelikle çantam için bir tane zincir çekiyorum. Bu benim bağlama zincirim. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çekiyorum. İlk baştaki zincirimin tepesine tığım batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekerek bir üst noktaya, bir üst sırama çıkıyorum. Zincirimi de trabzan olarak sayıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Hemen zincirimin olduğu boşluğa tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. 1 ve 2 kere de çekerek bir ikili trabzan oluşturuyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yine aynı boşluğa tığımı batıyorum. 1 ve 2 kere de çekerek ikili trabzan oluşturuyorum. Zincirimle beraber 3 tane ikili trabzanım oluşmuş oldu. 1 ve 2 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğa, zincirimin olduğu boşluğa tekrar batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğa tekrar batarak ikinci ikili trabzanımı yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğa tekrar batarak üçüncü ikili trabzanımı yapıyorum. 1 ve 2 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğa tekrar batarak 3 tane yan yana ikili trabzan oluşturuyorum. 2 ve 3. 1 ve 2 zincir çekerek köşemi oluşturuyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğuma tekrar batıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdiye kadar 1, 2 ve 3 tane köşe oluşturmuş olduğum ikişer tane zincir çekerek 4 tane üçer taneden oluşan ikili trabzan yaptım. Burada tekrar bir köşe oluşturacağım. 1 ve 2 zincir çekip başta çekmiş olduğum 3 zincirin üçüncüsünün tepesine tığım batıyorum. İpimi çekiyorum. Bir kaydırma yapıyorum ve bir zincir çekerek ipimi bu noktada kesiyorum. İpimi kestim. İkinci rengime geçiş yapıyorum. Herhangi bir burada köşedeki boşluğuma tığım batıyorum. Tüm bu şekilde döndürerek içerisinden geçirip 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Hemen yanındaki aynı boşluğuma batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Zincirimi de yine trabzan olarak sayıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğumun içerisine bir ikili trabzan daha yapıyorum. Zincirimle beraber 3 tane ikili trabzanım olmuş oldu. Zincir çekmiyorum arada. İpimi üzerine doluyorum. Hemen yandaki boşluğuma geçiyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğa tekrar batarak ikinci ikili trabzanımı ipimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğa tekrar batarak üçüncü ikili trabzanımı yapıyorum.
1 ve 2 zincir çekip köşemi oluşturuyorum. 3 tane ikili trabzan yaptım. Zincir çekmeden yan boşluğuma geçtim. 3 ikili trabzan yaptım ve 2 zincir çektim. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğuma tekrar batarak bir ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere ikinci ikili trabzanım ve aynı yere üçüncü ikili trabzanımı yapıyorum. Köşemi oluşturdum. Diğer boşluğuma geçeceğim. Arada zincir çekmeden ipimi üzerine doluyorum. Yandaki boşluğumun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Yine bu noktada köşemi oluşturacağım. 1 ve 2 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğuma 3 tane ikili trabzan daha yapıyorum. Üç ikili trabzan yaptım. Arada 2 zincir çektim. 3 tane ikili trabzan yaptım. Köşemi oluşturmuş oldum. Hiçbir zincir çekmeden ipimi üzerine dolayarak yandaki boşluğuma geçiş yapıyorum. Bu boşluğuma tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 ikili trabzanımı yaptıktan sonra 2 tane zincir çekip ipimi üzerine dolayıp aynı boşluğa bir 3 tane ikili trabzan daha yapıyorum. Zincir çekmeden, bakın burada yarım yapmıştık köşemizi. Zincir çekmeden ipimizi üzerimize dolayıp ilk başta başladığımız yere tekrar batarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. 2 zincir çekerek başta çekmiş olduğum 3 tane zincirimin tepesine tığım batıyorum, ipimi çekiyorum ve bu noktada bir zincir çekip ipimi kesiyorum. 4 tane köşe noktamı oluşturmuş oldum. Evet, ipimi kestim. 3. sırama geçiş yapıyorum. Başka bir rengimle yine herhangi bir yerden tığımı şuradan batayım. Şuradaki boşluğuma batıyorum. İpimi çekiyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğumun içerisine bir ikili trabzan, ipimi üzerine doluyorum ve aynı boşluğumun içerisine bir ikili trabzan daha yapıyorum. Başta çekmiş olduğum zincirimle beraber 3 tane ikili trabzan oluşturmuş oldum. İpimi üzerine doladım. Yandaki köşe boşluğuma geliyorum. Köşelerimin hepsine yine köşe yapacağım. 1, 2 ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. İpimi üzerine dolayarak 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Köşemi oluşturdum. Arada 2 zincir çekerek ipimi üzerine doluyorum. Bakın, iki köşemin arasındaki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada zincir çekmeden köşe noktama geçiyorum. Köşeme yine köşe oluşturuyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir ve 2 zincir çekiyorum. İpimi üzerine dolayarak bir 3 ikili trabzan daha yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yandaki iki köşemin arasındaki boşluğa geçiyorum. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum ve yandaki köşe boşluğuma gelerek köşemi oluşturuyorum.
3 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Aynı boşluğuma 3 tane ikili trabzan yaparak köşemi oluşturacağım. Aradaki bu iki köşemin arasındaki boşluğuma 3 tane ikili trabzan yapacağım. Zincir çekmeden yine köşeme geçip köşemi oluşturacağım ve sıra sonunda tekrar geleceğim. Evet, arada 3 tane ikili trabzan ve daha sonrasında köşemi oluşturdum. Başta 3 tane ikili trabzan yapmıştık baştaki zincirimizle beraber. Zincirimizin 3 tane çekmiş olduğumuz zincirimizin üçüncüsüne tığım batıyorum. Tepesine ipimi çekiyorum. Bir kaydırma yaparak bir zincir çekip ipimi bu noktada kesiyorum ve diğer rengime geçiş yapıyorum. Evet, diğer rengim için geldim. Şurada herhangi bir yerden şuradan başlayayım. İpimi çekiyorum. 1, 2 ve 3 tane zincir yapıyorum. Zincirimi de trabzan olarak sayıyorum demiştim. Aynı yere bir ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere tekrar batarak 3. ikili trabzanımı yapmış oluyorum zincirimle beraber. Arada zincir çekmeden ipimi üzerine doluyorum. Köşe noktama geldim. Buraya köşemi oluşturuyorum. 3 tane ikili trabzan. 1 ve 2 zincir. 3 tane ikili trabzan oluşturuyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yandaki boşluğuma geçiyorum. Şuradaki. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Aralarda zincir çekmiyoruz. Köşelerde ikişer tane zincir çekiyoruz. Yine araya geçeceğim. Buraya zincir çekmeden geçiş yapıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşemi oluşturdum. Arada 2 tane üçerli olarak ikili trabzan yaptım. Zincir çekmeden köşe noktama geçiyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir ve 2 zincir çekip ipimi üzerine doluyorum ve bu noktaya köşe noktasına köşemi oluşturuyorum. 3 tane ikili trabzan daha yaptım. Bu şekilde diğer köşelerimi de aynı şekilde ilerletiyorum. Arada zincir çekmeden 3 tane ikili trabzan, zincir çekmeden 3 ikili trabzan, köşeme yine köşe, zincir çekmeden 3 ikili trabzan, zincir çekmeden 3 ikili trabzan, köşeme yine köşe ve arada 3 ikili trabzan yapıp geliyorum. Evet, köşemden sonra 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Başta da 3 ikili trabzanımı yapmıştım. Arada zincir çekmeden hemen başta 3 tane çekmiş olduğum zincirin tepesine tığımı batıyorum. İpimi çekerek kaydırmamı yapıp bir zincir çekip ipimi bu noktada kesiyorum ve diğer rengime geçiş yapıyorum. Evet, 5. sıramda diğer rengime geçiş yapıyorum. Şurada herhangi bir yerden şuradaki boşluğumdan başlayayım. Tığımı batıyorum. İpimi çekip 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Zincirimi de trabzan olarak sayıyorum. Bu noktaya 3 tane ikili trabzan oluşturuyorum. Zincirimle beraber 3 tane ikili trabzanım oluşmuş oldu. İpimi üzerine dolayıp köşeme geliyorum ve köşeme yine köşe yapıyorum. 3 tane ikili trabzan. 1, 2 ve 3. 2 tane zincir, 1, 2 zincir, ipimi üzerine doladım. Aynı boşluğumun içerisine 3 tane ikili trabzan. Burada bakın arada 1, 2 ve 3 tane boşluğum var. Oralara üçer tane ikili trabzan yapıyorum. 3. Arada hiçbir zincir çekmiyorum. Sadece köşelerimde zincir çekiyorum. Her bir boşluğumun içerisine üçer tane ikili trabzan yapıyorum. Köşemi oluşturdum. Aradaki boşluklarımı zincir çekmeden üçer tane ikili trabzanımı oluşturdum. Ve köşe noktama geldim. İpimi üzerine dolayıp köşemi oluşturuyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3.
2 tane zincir çekiyorum ve aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, köşemi yaptım. Aradaki boşluklarıma 3'er tane ikili trabzan yaptım. Zincir çekmeden köşemde 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 ikili trabzan yaptım. Aynı şekilde buradaki 3 boşluğuma 3'er tane ikili trabzan yapıyorum. Köşemi oluşturuyorum. Yine bu noktada da 3 tane aradaki boşluğuma zincir çekmeden 3'er tane ikili trabzan yine köşemi oluşturup arada 3'er tane ikili trabzanımı oluşturmuş oluyorum ve başladığım noktaya geliyorum. Evet, başladığım noktaya kadar ilerledim. Burada ilk başta yapmış olduğum 3 tane zincirimin tepesine yine tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. Bir zincir çekerek ipimi bu noktada kesiyorum. Motifim artık hazırlanmış oluyor. Bu şekilde bu motifimden 27 tane yapıyorum ve birleştirmeme geçiyorum. Evet, iki motifimi bu şekilde yan yana getiriyorum. Ön kısımdan birleştirme yapacağım. Aynı renk son sıramdaki aynı rengin ipini alıyorum. Hemen buradan köşe boşluğuma tığım batıyorum ve karşısındaki köşe boşluğuma tığım batıyorum. Bir zincir çekip ipimi ikisinden birlikte geçirip bir zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar boşluğumu batarak ipimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki sık iğneme geçiyorum. Buraya batıyorum. Karşısındaki sık iğnemi batıyorum. İpimi çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğnemin tepesine, karşısındaki sık iğnemin tepesine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğnemin, karşısındaki sık iğnemin tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme, karşısındaki sık iğneme batarak bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. Karşısındaki sık iğnemin tepesine batıyorum. İpimi çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme, karşısındaki sık iğnemin tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki, karşısındaki sık iğne. Yanındaki, karşısındaki ipimi çekiyorum. Sık iğne. Yanındaki, karşısındaki ipimi çekiyorum. Bir sık iğne. Yanındaki, karşısındaki ipimi çekiyorum. Sık iğne. Bu şekilde karşılıklı olarak sık iğnelerimi yapıyorum. Evet, karşılıklı olarak sık iğnelerimi birleştirmemi yaparak köşe noktama kadar geldim. Burada hemen köşedeki boşluğuma batıyorum ve karşısındaki köşe boşluğuma batarak ipimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Bu noktada bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Birleştirmemi ben bu şekilde yapıyorum. Düz tarafından, düz kısmından yaparak sık iğnelerle birleştiriyorum. Bu şekilde 27 tane motifimiz var. Onun şablonunu bu videonun sonunda paylaşıyorum. Oradan bakarak, birleştirme şeklinde bakarak birleştirmenizi yapabilirsiniz. Evet, çantamın birleştirmelerini bu şekilde tamamladım. Son olarak bakın, şurada 3 tane fazlalık, şurada 3 tane fazlalık ve bu ortada 3 tane fazlalık var. Şu şekilde çantamı çeviriyorum. Şu ortada kalacak şekilde şöyle denk gelecek şekilde ve kenarları da bu şekilde ve buraya bağlanacak şekilde şöyle birleştirmemi gerçekleştiriyorum. Evet, çantamın birleştirmesini tamamladım. Görüntüsü bu şekilde oldu. Diğer tarafta böyle. Üst kısmının sık iğnelemesine geçebiliriz. Evet, burada herhangi bir yerden şöyle kenar kısma denk gelecek yerden tığımı batıyorum. Trabzanımın tepesine ipimi bu noktada çekiyorum. Hatta şöyle yapayım. Bir zincir çektim. Bu noktada hemen
Tığımda zincirim. Tepesine battım trabzanımın. İpimi çektim. Bir sık iğne yaptım. Yanındaki trabzanımın tepesine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki trabzanımın tepesine bir sık iğne. Yanındaki trabzanımın tepesine bir sık iğne. Yanındaki trabzanımın tepesine bir sık iğne. Hemen yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Bakın köşeye geldim. Buradaki köşe boşluğuma bir sık iğne yapıyorum. Arada burayı atlıyorum. Burada zaten birleştirmem var. Yanındaki köşe boşluğuma yine bir sık iğne yapıyorum. Trabzanımın tepesine bir sık iğne. Trabzanımın tepesine bir sık iğne. Bu şekilde her bir trabzanımın üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sık iğnelerimi yapıyorum. Köşeye geliyorum. Köşedeki boşluğuma bir sık iğne. Yandaki köşemin boşluğuna bir sık iğne. Trabzanlarımın tepesine bir sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, tüm etrafını sık iğnelerle ilerleterek başlangıç noktama geldim. Hemen buradaki baştaki sık iğnemin tepesine tığım batıyorum. Bu noktadan ipimi çekip bir sık iğne yaparak üst sırama geçiş yapıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum, bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne, yanındaki sık iğneme bir sık iğne. Bu şekilde spiral bir şekilde çıkmış oldum. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar sık iğnelerimizi devam ettiriyoruz. İstediğimiz kalınlığa gelene kadar sıra sonumuza geldiğimizde yine spiral olarak bir üst sıramıza çıkıyoruz. Yine aynı şekilde istediğimiz kalınlığa dediğim gibi gelene kadar bu şekilde sık iğnelerimizi örerek devam ediyoruz. Daha sonrasında askımız için buluşuyoruz. Evet, sık iğnelerimi tamamladım. Benim için 5 sıra yeterli oldu. Şimdi hemen çanta sapımı yapmaya geçeceğim. Bakın burada şunu saymıyoruz. Buradaki ikinci motifimizden ortadan 1, 2, 3 tane, tam ortadaki motif 3 tane ve kenardaki motiften 3 taneden sonra kenardaki motifin birincisine şu şekilde denk getirerek batıyorum. Şöyle yapayım. Bir zincir çektim. Buna denk getirerek hemen bu noktaya tığım batıyorum. Buraya ipimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne 2 oldu. Yanındakine bir sık iğne 3. Yanındakine bir sık iğne 4 ve yanındakine bir sık iğne 5. 5 tane sık iğnemi oluşturdum. Bir zincir çekiyorum ve üst sırama geçiş yapıyorum. Hemen dibindeki sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne ve son sık iğnemin üzerine de bir sık iğne yaparak 5 tane sık iğnemi tamamlıyorum. Bir zincir çekiyorum ve bir üst sırama çıkıyorum. Hemen bakın dibindeki ilk sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne ve yanındaki sık iğneme bir sık iğne. 5 tane sık iğnemi tamamlıyorum. Bir zincir çekip tekrar dönüş yapıyorum. Dibine hemen batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde 5 tane olan sık iğnemi yeter uzunluğa gelene kadar askımda ne kadar uzunluk istiyorsam o uzunluğa gelene kadar ilerletiyorum ve askımı da bu şekilde bitirmiş oluyorum. Evet, askımı da hazırladım. Bu şekilde sizlerle ölçüsünü paylaşayım. Ben şöyle baştan itibaren ölçtüğümde uzunluğu 49,5 50 santim olmuş oldu. Siz istediğiniz ölçüde bunu kısaltabilir ya da uzatabilirsiniz. İpimi iğneme geçiriyorum ve dikişim için geliyorum. Evet, ipimi iğneme geçirdim. Dikişim için öncelikle bu taraftan başlamıştık. Bakın ikinci motifin ortasından bu şekilde ayarlayarak hemen düz bir şekilde ayarlayarak şöyle buradan yine bir motif atlayıp diğer yani şu köşemdeki ikinci motifin ortasından yine aynı şekilde hesaplayarak
Şurada bakın ortada 3 tane motifim var. Yandaki üçlü trabzanımın ilkinin üzerinden şu şekilde iğnemi arkadan öne doğru batıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Ve karşılıklı olarak sık iğnelerimi bu şekilde dikiyorum. İpim çıktı. Bu şekilde karşılıklı olarak dikerek askımı tamamlamış oluyorum. Şöyle bakın, hemen aynı hizada askım bu şekilde gözüküyor. Karşılıklı olarak dikiyorum. Aynı işlemi diğer tarafımda da uyguluyorum yine. İkinci motifimin ortasından başlıyorum. 50 santim uzunluğunda sık iğnelerimi örüyorum. Daha sonrasında yine soldan ikinci motifime, yani arada bir motif bırakıp ikinci motifimin ortasına dikişimi gerçekleştiriyorum ve çantam artık hazırlanmış oluyor.